Google Maps sunumu yapmak üzere Mr. Ashley Hall'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. I'm told I only have 15 minutes, which is a big shame. So I'm going to set a timer because there are a million things I'd like to say. But if you'd like to hear more, please do come to my presentation afterwards. The most important thing is Google Maps would like to say merhaba to Turkey. Thank you, Mr. Alim, for the very kind invitation to come to this beautiful country. I've actually never been in winter before. Thank you so much. Yes. I've actually never been in winter before, so I'm shocked that you guys have cold weather. And I'm very conscious of time, so I make sure I won't interrupt your tea, because just like English people, tea is very important to us too. And Mr. Ahmet, thank you for translating. You are welcome. Ashley'e geldiği için teşekkür ediyoruz. Biraz bildiğiniz bu Lufthansa'nın ve diğer havayollarının krizinden dolayı maalesef yabancı misafirlerimiz hakikaten bayağı uzun yolculuk yaparak geldiler. Burada 15 dakikam var diyor, 15 dakikaya sadık olmaya çalışacağım diyor. Daha sonra çay arasına yetişmemiz için diyor. Çay kültürünün ne olduğunu biliyorum diyor. Please. Excellent. So to briefly introduce myself, I am the sales manager for Google Maps in emerging markets, which means I get to come and do wonderful things like this. I was thinking before I came, what could I possibly tell a room of map experts that you don't already know? So all I'd like to do with these next 13 minutes is tell you a little bit about how Google's thinking about mapping and what the opportunity might be for enterprise. Yani buraya gelirken Google Maps ile alakalı neler söyleyebilirim diye düşündüm. Aslında birçok şeyi herkes biliyor ama yeni özelliklerden bahsedecek. I am making it short. Excellent. Yeah. Okay. The theme of this presentation is talking about the fifth wave of mapping, which is interesting because Google thinks we're only in the third wave. So I've got to explain two waves we haven't got to yet, but bear with me. Teknolojiyle alakalı 5. dalgadan bahsedeceğim diyor. Şu anda 4. dalgadayız aslında. So mapping has always been important to humans since the beginning of time. We use it to understand place, we use it to understand context. Tarihin başından beri aslında harita insanlık alemi için çok önemli bir araç. Google's trying to take mapping in a new direction and even quicker. So we have Street View, we know, we're going underwater, we're going into space. We're trying to help people understand the world and the environment around them even better. We're continuing what maps always did. Haritayı Google bir etkileşim aracı olarak, önemli bir araç olarak görüyor ve hem yerüstü hem yeraltı hem uzay her konuda haritayla ilgili yatırım yapıyor. But we're not just disrupting the market. The market we operate in is being quickly disrupted as well. I'm interested to know, has anyone taken an Uber ride this year? I certainly have. Yep, Mr. Ali. Uber kullanan var mı? Veya araba paylaşımı yapan? Yeah, there must be some Uber drivers here. So, especially in development. So Uber is now worth more than the combined value of the 3 top German car companies. And that's a company that's evolved in only 3 to 5 years. This is a market that's changing quickly. Ya Uber'in gelişmesini biliyorsunuz. 3-5 yıl içerisinde dünyanın en değerli firmalarından birisi haline geldi. And even before we think about what Uber's doing, we see our customers doing really amazing things. I mean, Nest is actually, we bought them. But the opportunity for enterprise are these really interesting connected devices and these brand new use cases that simply wouldn't have been possible 3 to 5 years ago. This is the pace of change that we're seeing now. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki 3-5 yıl önce hiç düşünülmeyen veya hayal edilmeyen uygulamalar bile yapılabiliyor. Ve müşteriler yine Google Maps'i kullanarak birçok uygulama geliştiriyor. If we're thinking a bit more down to earth, what we see customers are managing to do right now, today, is improve user experience. Müşterilerin şu anda istediği veya geliştirdiği şeyler tamamen kullanıcı etkileşimiyle ve kullanıcı istekleriyle gelişen yeni teknolojiler. Which is great. It's better. It's building on user experiences which are only good enough.
We've got concept by EasyJet here of giving you directions to your shoe to navigate the airport better. We have stuff built on top of Google Watches which helps you get from A to B way easier than you could do last year or the year before. Bu tabii çok yeni değişiklikleri beraberinde getiriyor. Mesela ayakkabınızın içerisinde bir navigasyon uygulamasıyla ayakkabınızın size sola dönün komutu vermesi gibi çok yeni güzel değişiklikler oluyor. I'm going to skip these because of the limited time. Come and see me afterwards. But the essential point is our customers are making user experience better and they're driving more revenue by doing it. So, yeah, we can talk about this in the slide presentation. Zaman olmadığı için buradaki birçok uygulamaya geçiyorum dedi, slayda geçiyorum dedi ama birçok kullanıcı haritalar üzerinde çok farklı, çok büyük, çok yenilikçi işler yapıyorlar. And we love being involved in those projects and driving a little extra revenue for a company like a house sales company when the market in the US is billions of dollars, is trillions of dollars even, is super important. But the main focus I'd like to talk about in this presentation is the next opportunity for enterprise. Burada tabii haritaların kullanılarak milyonlarca, milyarlarca değerdeki ürünlerin geliştirilmesi veya onların üzerinden ticaret yapılması, işte kullanıcıların bu tecrübesi çok güzel ama ben bir sonraki adıma geçmek istiyorum. And we believe that is to do with connected devices. I couldn't understand, sorry. And we believe that's related to connected devices. Bu neden bizim birbiriyle ilişkili bağlantılı cihazlara geçmemiz gerektiğini de gösteriyor. So, a short history from a Californian point of view. By the way, I was a geographer at university, so I'm not sure if I fully agree. But Google thinks we had paper maps for 300 years. Then the world began when digital maps invented. Yeah, you can continue. I will sum up. What we're seeing is that the time frames between these developments are getting shorter and shorter. Haritanın kullanım sürecine bakacak olursak yani aslında tarihin başından beri haritalar var ama biz bunu Google olarak böyle 5 adımda ayarladığımız zaman bir önceki adımla bir sonraki adım arasında yani kağıt haritadan dijital haritaya, dijital haritadan da yine dinamik haritalara geçiş arasındaki süreçler giderek kısalıyor. So we're currently in what Google thinks is wave 3, and that was really started about 3-4 years ago when everyone carrying around one of these meant that we could track the traffic, which actually in a city like Istanbul really makes a difference to your journey and which is really awesome. Yani birkaç yıl içerisinde gelişen teknolojilerle artık canlı trafik verisini görebiliyoruz. Yani bu 10 yıl önceki gelişen, yani 10 yıldır gelişen teknoloji içerisinde şu an bulunduğumuz durumu gösteriyor. But what happens if it's not just one connected device in your pocket, but it's your washing machine, it's your car, it's every consumer device that you touch? Bu önceden cep telefonumuz hani internete bağlı olduğu için cep telefonumuz üzerinden gerçekleşti ama artık işte çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları, her şey akıllı hale gelmeye başlıyor. And that's what we're on the verge of. That's what we see Uber transitioning to now between just dispatching a car in the fastest way to much more innovative connected device principles. And actually, I'm going to talk about the transition to that, but also more interestingly, and what I'd love you guys to start thinking about jumping to is stage 5, which is about machine learning. Buna sanırım teknolojik olarak Uber transformasyon, yani Uber'in yaptığı dönüşüm ismi verilmiş. Bu çok hızlı bir şekilde, çok teknolojinin büyümesiyle bu teknolojik evrimi yaşamamızı sağlayan ve bizim aslında 4. ve 5. dalgada ne olacağını görmemizi sağlayan, tahmin etmemizi sağlayan şeylerden bahsedecek. You've done a great job of translating to Turkish words. I am trying my best. Really, a good job. Okay, how do we start talking about this? So, one of the ideas I'd like to convey is that even though I showed lots of nice imagery at the start, for consumers, for enterprise, the world is now about more than just a map. Enterprise yani kurumsal daha büyük ölçeklerde yani bu olay sadece bir harita değil. Under the map is a graph of connected places and things and their relationship to users and consumers.
bu haritanın cihazların sadece yeri değil, bunların etkileşimi, aralarındaki bilgi dönüşümü önemli olan şeylerden birisi de bu. When you get into a taxi, you don't give someone an address about where you want to go. At the moment, consumers are used to describing the business or place that they want to go to, and that's what we help understand. Yani bir taksi kiralama veya bir araç kiralama ile ilgili bir şey düşündüğünüz zaman artık nereye gideceğinizle alakalı bilgiyi önceden edinmenize gerek yok. Bununla ilgili artık servisler hazır olarak geliyor. I just think, as a side note, as a diversion, I think it's amazing. We support 54 languages because we've got a strong consumer heritage, which means I can, if a customer, a taxi company is using the Google Maps Places API, I can sit in the app and type in and describe Turkish places in English, and Google understands it, and that crosses the language barrier. Google şu an halihazırda 54 tane farklı dili destekliyor. O yüzden bir taksiye bindiğinizde siz Türkçe olarak adresi tarif edebilirsiniz. Gittiğiniz ülkedeki sürücüye İngilizce olarak veya Almanca olarak cevap otomatikman dönüştürülebiliyor. Böylece bu dil bariyeri ortadan kalkmış oluyor. And that's an excellent start, but what if your washing machine knew when you're on the way home to start the wash before you got there, or if your heating knew what the temperature and the weather trends were? That's where it starts to get interesting, and it's about the relation of consumers, their devices to place. Tabii bu yeni teknolojilerin getirdiği faydanın birçok farklı alanı var. Siz evinize giderken işte klimanızı, kombinizi çalıştırabilirsiniz. Bulaşık makinesindeki bulaşıklar yıkanmasını sağlayabilirsiniz. So some in the audience may be familiar with the Google Maps API, which is the product that I work on. Most of you will be familiar with the consumer version. But that's why we're here to talk to you today, because the cool stuff that gets done with Google Maps is not done by Google. We need customers and partners to build on top of our mapping data. Burada yani Google Map'i bir son kullanıcı ürünü olarak geliştiren tarafta birçok bilgimiz var. Fakat Google Maps'in üzerine müşterilerin geliştirdiği, firmaların geliştirdiği daha farklı uygulamalar var. Our consumer heritage gives us a unique advantage into collecting this data, and we're seeing an increasing overlap between consumer and enterprise. Enterprise wants what consumer has access to. Bu verilerin toplanması ve servis edilmesiyle alakalı Google'un tabii ciddi bir mirası var, ciddi bir uzmanlığı var. Kullanıcıların bilgileriyle kurumların yaptığı çözümler arasındaki bunların üst üste getirilmesi ve daha iyi sunulmasıyla alakalı da yine ciddi bir tecrübesi var. So what do we do? So you've all used the Google Maps app, but what are we doing in the background for customers? Google Map uygulamasını kullandığınız zaman arka plandaki işlemlerin ne olduğunu göreceğiz. So for a long time we've been involved with customers who are working on transport and logistics. It's a very key area for us. Taşımacılık ve lojistik en önemli alanlardan bir tanesi. And I know I keep using Uber as an example, but it's because it's the most consumer-facing application. But what most people don't know is that we work for a very large number of companies inside their organization, making their stuff work well, for want of a better word. Buna benzer alanlarda birçok firmanın içinde geliştirilen uygulamalarla alakalı çalışmalarımız var. So we help companies track their assets and plan their routes. We help retailers connect customers to stores. Firmaların, kurumların bütün sahadaki varlıklarını yani haritalandırılması ve onların tutulmasıyla alakalı. Perakende sektöründeki firmaların yine müşterilerini, lokasyonlarını tutulmasıyla alakalı ciddi çalışmalarımız ve desteğimiz var. With the foundation of new geolocation social applications, we power the maps in WhatsApp. Geolocation diye bir sosyal uygulamamız var. And consumers wouldn't see this use case, but we help insurance companies understand risk.
Tabii birçok müşteri gibi sigorta firmaları da bu verileri anlamlandırmak için, risklerin nerede olduğunu görmek için kullanabiliyor. And my favorite, if you're lazy, and so I live in Munich, and this has just taken off. We've just got food delivery because we're a bit behind. But we help, of course, companies like Deliveroo connect restaurants with consumers. Yani hepimiz yemek için yaşadığımız için tabii burada gıda dağıtımı da önemli bir nokta. Right. I'm going to steal 30 seconds more of your time because, okay, that stuff you know, we do visualization. You can put a dot on a map, old school. Location services is what I'd be really interested to speak to people about. If you are working on a project that needs heavy amounts of calculations in the background to make a better user experience, to connect devices, that's what I'm going to speak about more in my presentation. Konum servislerinin kullanılmasında tabii arka planda çok büyük ciddi çalışmalar var. Bu internet, nesnelerin internet dediğimiz, IoT dediğimiz cihazların birbirleriyle haberleşmesi ve bunların en iyi şekilde sunulmasıyla alakalı. You know this if you've used Uber, we get people to places quickly and that can work for enterprise as well. Birçok enterprise kullanıcı gibi Uber de bunların arasında varlıkların izlenmesi ve hareket optimizasyonu sağlanması yine bu alanın içerisinde. And perhaps the most interesting thing, would love to have one-to-one conversations about that. We acquired a company that we now call Terabella. So we are moving into the space of providing very high quality, frequent update imagery. May I get it again? It's self-explanatory. I cannot hear. Oh, you cannot hear me? Yeah. We have good imagery and it's going to get very good. Tabii Google'un en önemli özelliklerinden bir tanesi de çok iyi ve hassas uydu görüntülerinin olması. So if you're making high capital risk decisions and investments, we're looking to help with high frequency update imagery and historical imagery. Yeah. Hem tarihi görüntüler hem de yani geçmiş tarihli görüntüler hem de daha hızlı güncelleme frekansıyla müşterilerin yatırımları için ve yapacakları çalışmalar için daha iyi bir altyapı sunmaya çalışıyoruz. So, if anyone's working on projects they consider to be working with connected devices or even anything to do with the machine learning, we would love to have a conversation. Please come to my slide presentation. Thank you for translating. Hem nesnelerin interneti hem de makine zekası diyelim yani machine learning, makine öğrenmesiyle alakalı. Yani bilgisayarın kendi kendine sezgisel yöntemlerle veya verilen bilgilerle öğrenip bununla ilgili daha iyi yorum yapmasını sağlayacak yeni 5. dalgadan bahsettiği aslında konuyla alakalı daha detaylı bilgi için kendi diğer sunumunda, salondaki sunumunda daha detaylı bilgi verecek. Teşekkür Mr. Ahmet for translating and looking forward to meeting you afterwards. That's all. Thank you. Okay. Sunumlarından dolayı Mr. Ashley Hall'a teşekkür ediyoruz ve plaket töreni için Sayın Ahmet Dabanlı ve Mr. Ashley Hall'u sahneden indirmiyor. Mr. Tom Probert'ı da alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Thank you so much. You did an excellent.